Bir şeyden girdim, tamam. Fatma öğretmenim, bir şey mi söylemek istiyorsunuz? El kaldırdınız galiba. Yok öğretmenim, başka bir şey deniyorum, o yüzden. Tamam. Hello from Poland. Hi. Saat neredeyse 7'yi 5 geçiyor. Sanıyorum artık başlayabiliriz. Yine katılımcılarımız girmeye devam ederlerse kaldıkları yerden dinlemeye devam edebilirler. Öncelikle Türkçe olarak başlayayım, sonra İngilizce olarak devam edeceğim. Arkadaşlar, öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben doktor öğretim üyesi Özge Özel. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum. Yüksek lisansımı ve doktoramı Amerika'da tamamladım ve yaklaşık bir yıldır Türkiye'de görev yapıyorum. Spesifik olarak da çoklu kültürel eğitimi ve teknoloji, okul öncesi eğitim teknoloji kullanımı ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Bugün Derya öğretmenimin davetiyle burada hem Türkiye'deki okul öncesi eğitimi üzerine konuşmak için hem de sizlerle tanışmak için buradayım. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hepinize tanıştığıma ayrı ayrı çok sevindim. Hem sunum yapıyor hem de moderatörlük yapıyor olduğum için hem İngilizce hem de Türkçe söylüyor olacağım söylediğim her şeyi. Sunum esnasında katılmak isterseniz lütfen çekinmeden katılabilirsiniz. Good evening, everyone. I would like to start to introducing myself. My name is Özge Özel. I got my master's and PhD degree in the United States, and now I'm working as an assistant professor at Mehmet Akif Ersoy University. Today, I will be both facilitator, translator, and presenter. So I will be speaking both Turkish and English. Now I will go ahead and speak about early childhood education system in Turkey. If you have any question during my presentation, please do not hesitate to ask or stop me. At the end of my presentation, I will be asking your questions specifically. Before we start, I would like to get your name, where are you coming, your country, and if you have any major, instead of except early childhood education, I would like to listen to you. So, which countries are you coming? Hello, I'm from Italy. Italy? Nice to meet you. Barbara, right? Barbara, yes. Evet, Barbara İtalya'dan katılıyormuş. I'm coming from Croatia. 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 Yes. So your name is? Hırvatistan. Hırvatistan. Do you know Hırvatistan? Yes, of course we know Hırvatistan. Nice to meet you. Nice to meet you too. What else? So we have Italy, we have Hırvatistan. Hocam, axşamınız xeyir. Azərbaycandan da sizi salamlayıram. Merhaba Azerbaycan, kardeş ülkemiz. Bəli. I think we had someone from Poland. Evet, Polonya'da var. Ciao, hello. Hi. So you are Rosa, right? Sì, from Italy. From Italy. Nice to meet you. Okay. O zaman Derya öğretmenim, isterseniz paylaşalım sunumu. Bana hostluk verdiniz mi hocam? Evet. Türkiye'deki okul öncesi eğitim hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Tamam. Paylaşıyorum. Geldi mi? Evet. Şöyle biraz küçülteyim.
Geçiyorum. Now I would like to talk about early childhood education system in Turkey. Geçebilirsiniz. Biraz büyüme imkanı var mı diğer katılan arkadaşlar da görmesi için? Ekranı sanıyorum sunum kısmına getirsek harika. Teşekkürler Derya öğretmenim. Bir önceki vardı sanıyorum. Bu üçüncü slide galiba. Okay, perfect. We would like to talk about early childhood education in Turkey first. Actually, within the scope of the Strengthening Preschool Education project carried out in cooperation with the Ministry of National Education and UNICEF between 2010 and 2014, preschool education programs for from birth to 36 months and from 36 months to 72 months. All children were completely updated and the program was introduced. Geçiyorum. The aims and duties of preschool education in accordance with the general objectives and basic principle of natural education. First, we would like to ensure that children develop physically, cognitively, and emotionally. Also, they should gain good habits before graduating early childhood classrooms. Also, we would like to prepare them for primary education. We want to create a common upbringing environment from children like unfavorable environments and families. And finally, we would like to ensure that all children in Turkey should speak Turkish correctly and very well. Geçebiliriz. Buyurun geçelim. 4. slide. Bir önceki öğretmen. Bu değil mi 4. Evet. For the schools, early childhood education and care practice in Turkey on the basis of public institution and organization within the public service, including children from birth to 3 years old, and open and private kindergartens and daycare centers and institution slots. 36 months after the public schools and preschools and kindergarten elementary school site with private kindergartens and it's given why. Geçebiliriz. When we look at the early childhood education system in Turkey, we are like centered. All of our program are under the Ministry of National Education. Also, the Social Service and Child Protection Agency showed up given by. In addition to state institution, non-governmental organization also provide early childhood education service with the different government agency. Geçebiliriz. For the teachers training in public and private institutions like from birth to 3 ages, you can see teachers from like had a public university's degree or college degree or just girls vocational departments of high school degree. But for the kindergartens, teachers have to have a bachelor's degree to work as a kindergarten teacher. Geçebiliriz. When we look at the children who have disability, this participation of children with the special needs in inclusive early childhood education in Turkey is carried out as a student. Examples of content adaptable to children with the special needs remain very limited in the current program, but they can go to like just the regular kindergarten classrooms, and if they need extra help, they can go to special schools who are taking care of like with the special needs. Geçebiliriz.
Actually, now we have a aim of the education for the 2023. For the 2023 education vision announced in 2018, and early childhood education is planned to be compulsory for the age of 5. So in this concept, by the way, in my country, in Turkey, it's compulsory to go between first grade at the end of the high school, so it's gonna be 12 years. Now, kindergarten is not compulsory, but we aim to be compulsory like in 2023. Also, in this context, it is expected to children from disadvantaged groups such as special needs students and children of low-income families will benefit from education. Devam edelim. Also, located in the newly established National Educational Basic Law of Republic of Turkey, Equal Opportunities Policy to address the lack of education in the family and carries the objective of reducing differences. Also, kindergartens and all of the schools, like from elementary school, middle school, high school, and universities, all of are them free if you don't go to a private school. And finally, after the 1950s, in accordance with the trend of the world, preschool education services are taken under the Ministry of National Education and start to be seen as an education issue. So preschool education has become widespread since the 1960s with the proliferation of the both public institution and organization by private nurseries. So the scope, purpose, and qualification of education are determined with the regulation published within the Ministry of National Education in the 1970s and 1980s. Bitti. Okay, so I would like to show examples of the kindergartens in my country. Then I will ask if you have any question. Let me show you. Of course, there is a law to protect children's rights, so we are not allowed to show our classrooms. So I just want to show whatever I found on YouTube. It's public. Let me show you. So this video will give you some idea how the classrooms look like. Görebiliyorsunuz değil mi öğretmenim? Evet gözüküyor hocam. Hani sen kalkıyorsun bebeğim. Blue. Ali, horse. Evet, doğru mu çocuklar? Ali'yi. As you can see, our classrooms are very enriched with the materials. Also, materials are provided by the government, yeah, Ministry of National Education. Yellow. Zeynep, dog. Doğru mu çocuklar? Alkışlıyoruz Zeynep'i. Hamza. I want to show you another video from our classrooms. Elim burnumda, elim kulağımda, elim saçımda,
Elim ağzımda. Eller yana. Etrafında dön. Kırmızıyı yakala. Can't, the last one. This is how our classrooms look like. Do you have any questions? Ya da diğer öğretmenlerimizin söylemek istediği bir şey var mı? Derya öğretmenim sözü vermeden önce. Sunuma eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Anlatmak istediklerinizi anlatın ki Özge Hocam da bize yardımcı olabilsin. Çok güzel bir sunumdu hocam. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Rica ederim. ...34 kişi olmuşuz. Belki Avrupalı arkadaşların paylaşmak istediği vardır. Sordunuz mu Özge Hocam? Aha, sordum, evet. Onlardan da pek bir şey çıkmadı. Do you have any questions or do you see any specific differences between Turkey and your country? Is there any big differences in early childhood education? Derya Hocam, aslında ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Okul Tabii ki. öncesiyle ilgili biz twinning projeleri yapıyoruz ama bu gruptaki arkadaşlarımız da bayağı çalışkan arkadaşlar. Hatta bizden daha iyi çalışan arkadaşlarımız var. Hani bu böyle bir proje Erasmus'a dökmek, okul öncesi birbirimize gidip gelmek gibi bir şeye nasıl bakıyorlar? Böyle bir şeyde çalışmak isterler mi? Bununla ilgili bir şey sorsam. Uygun olur mu buraya? Bilemedim ama. Olur. Erasmus'a çevirmek istiyorlarsa tabii ki ortaklık. Ya çünkü diğer projelerimde de görüyorum ama bu bizim özellikle 7 çok geçteki arkadaşlar çok çalışkan arkadaşlar. Hani diğer projelerden çok şikayet geliyor hiç de yabancılar çalışmıyorlar diye ama hem bunu söyleyerek Özge Hocam böyle çok çalıştıkları için teşekkür ederek hem de Erasmus'la ilgili ne düşündüklerini bizim için çevirirseniz çok sevinirim. Tabii ki. For the one of our participants would like to stress that you from different countries work very hard for the projects. They would like to thank you and also they would like to ask you if you would like to do it as an Erasmus project. Your current project, would you like to just switch to the Erasmus project? What do you think? Bizi anlayabiliyorlar mı? İngilizceyi anlayabiliyorlar mı? Ben ondan birazcık... Bence anlıyorlar da niye bu kadar sessizler onu anlayamadım. Ben de şu an şüpheye düştüm. Yani hani bizim branşımızda öğrenci şeyi çok olmuyor ama gidiş gelişi öğretmenler arasında birbirimizin okullarını görmek açısından güzel de olabilir. Çok da isterim öyle bir şey olursa. So I would like to ask personal questions. Do you know do you have any idea if you could switch your project your e-twinning project to Erasmus project? I don't think it is possible for me. Hi, Barbara. Hi, Barbara. Thank you so much for your answer. You don't think it's possible because of the rules, or you don't think it's possible because of your availability? No, it's because in my school we have different schools. Okay, it's an institution with kindergartens, primary and secondary school, and I'm the only teacher that works on e-twinning, so it's quite difficult for me. No, I see. So how you are teaching Kindergarten. Kindergarten, 5 years old or 4 years 3, old? 4, and 5. 3, 4, and 5. In one classroom or just In one classroom, yes. one classroom? So it should be Yes. difficult to teach in one classroom, right? Yes, I mean, it's normal for us, so
So how is Not your really difficult. like in We general? divide them in different groups according to the age. So we have specific activities for pupils aged 3 and 4 and 5. Barbara İtalya'da almış. Onun okul için uygun olamayacağını söyledi Erasmus projesinde ve şeyi söyledi. 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş hepsi tek bir sınıfta öğretmenlik yapıyormuş. Ben dedim ki hani zor olmuyor mu 3 farklı yaş grubunda aynı sınıfta olmak? O dedi ki yok zor olmuyor. Biz hani gruplayabiliyoruz sınıfta dedi. How many students do you have in one classroom? This year, due to the COVID situation, we only have 15, but usually 29. 29. It's in my country. There is that limit, so each classroom has 25 maximum. No, in Italy is 29 the limit unless you have a pupil with disabilities, and in this case it's 25. So do you count disabilities with 2? Like in my country, we counted it like it's like 2 students with the disability. 1 disability children counts 2. How does it? Oh, okay, you cut the class in 2. No, we have 25 with the disability and 29 without. Okay. İtalya'da arkadaşlar bizde 25 kişi sınırı vardı sınıflarda. İtalya'da 29 kişiymiş. Eğer öğrencilerinizin hiçbiri özel gereksinimli değilse, eğer özel gereksinimli öğrenciniz varsa 1 veya birden fazla, o zaman sadece 25 kişi sınırı olabiliyormuş. O yüzden de normalde hep 29 öğrencisi oluyormuş sınıflarında. Ondan bahsetti. And we also add a teacher when we have disabilities. So we normally are 2 teachers with a class. We add a third one when we have a child with problems. So you usually 2 teachers in one classroom with 2. Yes. Oh, okay. Now it makes sense. In my country, only 1 teacher in one classroom with 25 students. İtalya'da 29 öğrenci varmış ama 2 öğretmen varmış bir sınıfta. Eğer yani özel gereksinimli öğrenci olursa o zaman 3 öğretmen. Özel gereksinimli öğrenciler için farklı bir öğretmen oluyormuş. Tabii ben de 29 öğrenciye tek öğretmen biraz fazla. Bizimkiler de hani ülkemizde biliyorsunuz 25 öğrenciye bile biz fazla diye yakınırken 29'da İtalya'dan tabii böyle bir şey şaşırttı beni. And how many hours per day do you work? I'm sorry? How many hours per day do you work? It depends on the school, but usually 4 to 5. Arkadaşlar günlük 4 ya da 5 saat çalışıyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. 5 tam saat. 5 tam saat evet. 6 ders saati 5 tam saat. Okay. 6 hours for the class like Sorry, goodbye. Devam der. Ciao. 5 hours. The school is open for 5 hours or the teacher works for 5 hours? Schools are open for 5 hours. Oh, okay. No, in Italy it is open at least 8 hours and we work for 5. Oh. İtalya'da 8 saat okullar açıkmış ama 5 saat çalışıyormuş öğretmenler. Oh. So the teachers are together only for 2 hours. I'm sorry? The 2 teachers are together only for 2 hours. So except 2 hours, how do you work? One teacher starts at 8 and finishes at 1 o'clock. The other one starts at 11 and finishes at 4 in the afternoon. So we are together for 2 hours. Okay. Arkadaşlar 8 saat açık kaldığı için ilk birkaç saat bir öğretmen çalışıyormuş. Ortadaki 2 saat 2 öğretmen, sonraki diğer öğretmen çalışıyormuş. Böyle bir denge kurmuşlar kendi ülkelerinde. Thank you very much for information. You're welcome. Özge Hocam bir şey sorabilir miyim? Hayır. Buraya sorar mısın? Başka bir dil biliyor muymuş? Başka bir dil biliyor muymuş? Başka arkadaşlara yardımcı olabilmesi için. Tamam. Siz ona aktarınca o da onlara aktarsa. Galiba İngilizce bilmeyenler de var. Do you speak Italy and English? So do you speak another language, Barbara? I speak a little bit of Spanish and Russian as well.
but just a little bit. So, because like our PI is concerned about so like everybody understands us or not, we would like to make sure everybody understands us so we can communicate very well. That's why I ask. So, do you have any idea if everyone speaks English? Here in the meeting, you mean? I don't know. Not the other teachers. Okay, is there any other person who would like to share their country's early childhood education or any other like information about Erasmus project or a twinning project? Hello, my name Hi. is Georgiana. Hi, I'm from Romania. This is the first meeting and I don't speak very well English. I hope you understand me, but I understand everything that you said to me. I'm from Romania. I don't have a lot of information about the twinning I have, but about Erasmus project I don't have. And this is my fourth twinning project. And so how does it go? Like, is it going very well? I can say that it's a beautiful project, and the subjects are very interesting and good for children. So here in Romania, we have pandemic COVID, so the kindergartens were closed. This week, last day, were open. Do you understand me? Of course, you speak very well, don't worry. No, I don't speak good. Oh, it's good. I can understand you. So from October to February, where the kindergarten were closed and the activity took place online. Yeah. So I couldn't do so much activity in the project, but now we are in kindergarten. I hope to do a lot of activities. That sounds good. In my country, it's same. Because of COVID, we were closed and we were trying to do everything online via Zoom or other platform. So we are open right now. So I think it's gonna be better in the following days, hopefully. Hopefully, yes. Your name? Georgiana. Georgiana. Georgiana Romanya'dan katılıyormuş. İngilizcesin konusunda biraz endişeleri olduğu için çok fazla konuşmak istememiş ama gayet iyi konuşuyor. Sizin de duyduğunuz gibi. Georgiana dedi ki Covid'den... Ben çok net anladım. Hatta böyle... Gayet güzel konuşuyor bence de. Covid'den dolayı okullar kapalı olduğu için Ekim ayından itibaren daha yeni açılmışlar. O süreçte çok fazla aktivite yaptıramamış projeyle ilgili. Bu nedenle de şimdi artık okul başladığı için sanıyorum bizim de paralel gidiyor. Şimdi daha çok proje yaptırabileceğini söylüyor ve yani yaptığımız projeden de çok keyif aldığını ve konusunu çok beğendiğini söyledi. Thank you so much, Georgiana, again. So, another person who would like to share your experience? Özge Hocam, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Güzel bir sunumdu. Bildiğiniz üzere Türkiye'de 4 yıllık bir fakülte eğitiminden sonra okul öncesi öğretmenliği olabiliyoruz. Siz Avrupa'yı da tanıdığınız için size sormak istiyorum. Orada okul öncesi öğretmeni olmak için kaç yıllık bir üniversite hayatının yaşanması gerekiyor? One of our participants is asking how many years do you go to college or university to get a degree and work as a early childhood teacher in the classrooms for your countries? I can answer for Romania. My name is Andreea. I'm a kindergarten teacher, and we have to go to high school. When you can go to high school, when I graduated, it was you were supposed to go for 5 years, and then you could teach kindergarten and primary school. Now in order to be a
not only an educator, but a professor for kindergarten, you can go to college and get a college degree for 3 years. And then if you want to go and get a master's degree, you can also do that. For the public schools and kindergartens, so you don't have to go to college and get a bachelor's degree? You don't have to, but in order to be qualified as a professor for kindergarten and get a bit better paycheck, you want to go to college. But you can work just by finishing a special high school. In my country, if you would like to work a teacher in a kindergarten, like in public schools, you have to get a bachelor's degree. So you cannot just graduate from high school and assign as a kindergarten. But if you would like to work a kindergarten teacher at a daycare or like private school, so it's enough to get a high school degree, but it's very difficult, as you said. It's not qualified. But this is not every high school. It's a special high school that trains kindergarten teachers. So same here. Hatice öğretmenim, Ermenistan için söylüyorum. Onlar için lise mezunu olmak yeterliymiş. Tabii özel bir liseden diyor. Muhtemelen bizim kız meslek liseleriyle paralel. Tabii diyor oradan mezun olursanız hani maaşınız da düşük oluyor ya da hani tercih edilme oranınız da düşük oluyor diyor. Ama yani oradan mezun olmak zorunda değilsiniz dedi. Ben de bizim Türkiye'de tekrar hani üniversite mezunu olmadan katılamayacaklarını tekrar vurguladım. Sadece işte kreşlerde imkan olabileceğini, hani high school'dan, normal liseden mezun olarak böyle bir şey yapabileceğini söyledim. Evet. Any other countries? I can say about Italy. Yes. In Italy, in the past, we had a special school as well. But now you have to study at university for 5 years. For 5 years? You know, yes, it's not 3 + 2, it's just 5 years. So in 5 years, you can be a teacher for kindergarten or for primary school, or a special teacher for pupils with problems. Oh, thank you. İtalya'da da öğretmen olabilmek için mutlaka üniversite mezunu olması gerekiyormuş. Üniversitelerde 5 yılmış. Ama böyle 3+2'lik bir şey değil. Tamamen 5 yıl. Herkes o 5 yılı bitirmek zorunda ki o diplomayı alabilsin dedi. Wow, bayağı zormuş orada. Evet, uzunca bir süre. Yani Türkiye'den 1 yıl fazla. 1 yıl fazla, evet. Amerika için söylemek gerekirse Amerika'da da 4 yıl üniversite mezunu olmak zorundasınız. Ama Amerika'da bizden çok daha fazla yoğun bir staj programı var. İlk 2 yıl çoğunlukla fakülte dersleri ve bölüm dersleri alıyorsunuz. 3. ve 4. yılda, özellikle de 4. yılda haftanın 4 günü ve 5 günü, 1. dönem 4 günü, 2. dönem 5 günü tamamen staja gitmek zorundasınız. Sabahtan öğlene kadar. Öğleden sonra da üniversitede hani o gün ne yaptınız o konuşuluyor. I also answered for the United States of America. In the United States, you have to get a bachelor's degree for 4 years, and it's a little bit different from my country. In my country, students are going to internship for 1 year, like 2 semesters. But in United States, you have to go to 5 days and 2 full semester. Much more practice. Any other idea or question? Bu arada Derya öğretmenim, sizin paylaşmak istediğiniz ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı süreçle ilgili, projelerle ilgili? Ya evet, projelerle ilgili fikirlerini de sorabiliriz hocam. Yeni bir öneride bulunmak istiyorlar mıymış projeyle ilgili? Oldukları projeyle ilgili, yani şimdi burada 3 proje olduğu için oldukları projeyle ilgili bir fikir sunmak istiyorlar mıymış sorabilirsiniz. Tabii ki. Also, our PI would like to learn if you have any other recommendation or suggestion for the current projects. So, do you think is there any other way to improve your projects, or any other suggestion, recommendation? Not for me. So you think everything is going well? Yes. Yeah. I mean, we do what we can in this situation, you know, with the COVID and everything. Yeah. But I think it's
going okay. Yeah, perfect. So, but now I must go. So I really thank you and say goodbye. Thank you. It was Thank very you. nice to meet you. Bye bye. Bye. Ne diyor? Barbara için her şey güzel gidiyor dedi. Hani ekleyebileceğim bir şey yok. Şu an projenin gidişi gayet güzel benim için dedi. Tamam. Any other idea or recommendation? So bir tane katılımcımız Romanya'da İtalya ile aynı süreçten geçiyor bir öğretmen olabilmek için demiş. Buraya yazmış, gözümüzden kaçmış. So do you have any other questions about projects or early childhood education system? Benim Erasmus arada kaynadı ama hocam. Kimse istemiyor galiba. Sanırım bence onun şeyiyle ilgili problem olabilir. Bu projelerin Erasmus'a çevrilemeyeceğiyle ilgili bence bir bilgileri yok sanıyorum. Ya şimdi şey olarak diyorum, hani bizde okul öncesi olduğu için öğrenci hareketliliği olmuyor çok yani, ama öğretmen hareketliliği oluyor. Oradaki sistemi incelemeye giden öğretmen arkadaşlarımız var ve hani güzel bir ekip yakalamışken çevirebilirdik diye düşünmüştüm ama. O zaman şöyle mi oluyor? Siz mesela buradaki bir partnerinizle yer mi değiştiriyorsunuz? Siz gidiyorsunuz. Oraya gidiyoruz, inceliyoruz hocam. Mesela oradaki sistemi inceliyoruz. Bir haftalık bir süreçte onların okullarında misafir oluyoruz. Öyle. Sonra onlar bize geliyor. Yani kaç ortak varsa o şekilde. Hizmet içi eğitim gibi düşünün hocam. Hizmet içi eğitim gibi düşünün. Olarak geçiyor. Öğrencisiz biz gidebiliyoruz yani branşımızdan dolayı. Güzel de olabilirdi. Ama Derya hocam bu konuda artık bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Akıcı İngilizcemizle. Ben onu hallederim. Hele bir sonuna gelelim de. Tekrar bir soralım. Hocam öğretmen hareketliliği olarak anlatırsanız belki daha şey olur. Öğrencisiz. Erasmus yerine. One of our participants would like to ask you, do you know you have chance to come to Turkey and explore the early childhood education system in Turkey based on this program, under the scope of this program? Do you know? You do have a chance? Or would you like to do that? So it's gonna be exchange program for 1 week. So our teachers will go to your country for 1 week and they will they will explore what you are doing in your classrooms, and then you can come to our country and in our classrooms, and then you can explore what we are doing in the classrooms based on this project. So if we are transforming this project in an Erasmus project, we can do this, no? And what do we have to do to transform this project in an Erasmus project? Let me ask. Nasıl çevirebilirsiniz bu projeyi Erasmus'a? Hocam tekrardan Erasmus projelerine başvuru yapılıyor. Proje yani bu konu üzerinden de gidebilir, farklı bir konu üzerinden de gidebilir. Orada amaç hani aslında önemli olan yabancı ortaklar bulabilmek. O yüzden hani buradaki yabancı ortakları değerlendirmek adına yeniden proje yazılabilir. Dediğim gibi bu proje üzerinden de yapılabilir. Ya da işte eğitim sistemleri, okul öncesinde eğitim sistemlerini başka ülkelerde nasıl diye bir projeye çevrilir. Ve diğer hani ülkelerden ortak ve davet gibi bir şey olması gerektiği için bu hani iletişimi koparmayalım ve bir şeyler yapalım demek istedim aslında. Yani projeyi biz yazarız mesela, onlara davet göndeririz, onlar kabul eder. Yani bu 7 ülke, 8 ülke ne kadar olursa. Eşim bir proje yapmıştı, onunla bayağı bir gittik, 7 ülkeydi. Ama o hani şey üzerineydi, doğayla ilgili bir projeydi. Ve güzel oluyor, birer haftalık. Biz onları misafir ediyoruz, onlar bizi misafir ediyor. Dediğim gibi proje yazılır ama amaç davet gönderdiğimizde ortak bulabilmek. Daha tecrübeli arkadaşlar varsa Türk arkadaşlardan yardımcı olabilirler tabii. Peki bu konuda size devlet fon sağlıyor mu? Evet. Evet. Evet, desteği, ücretleri, hareketlilikleri, yani size mesela projenize belirli bir para veriyor. O paradan şu kadar hareketlilik yapmak zorundasınız diyor. O hareketlilikleri yapıyorsunuz. Sonra paranızı veriyor. Yani önceden bir kısmını veriyor. Raporlarınızı verdiğiniz zaman da sonun devamını veriyor ve her şeyi devlet karşılıyor.
Ya devlet dediğim artık projeyi nereye sunacaksak orası karşılıyor. Our participant says you can just apply with your current project to Erasmus program, and then you can just exchange. So when you apply and it was confirmed, so you can get funds from the government, and also you can exchange your teachers. So you can go to Turkey, and then after some time they can go to your country and explore each other. So also government provide, or wherever you applied, they will pay for you. I think it's a great chance to do. Sounds great. Yeah, explore the educational system and then other countries. That I think that's perfect. But from my kindergarten, I'm just here in this project. And I'm sorry. yeah, but you leave the meetings on. I'm sorry. She have to leave the meeting. Okay. I think she said. Thank you so much. Nice to meet you, Elizabeth. Ne dedi Elizabeth? Gitmesi gerekiyormuş. Ha. I'm sorry, Georgiana. Goodbye. Bye. I said that from my kindergarten, it's just me in the project. So I think it is hard to do. It not has to be involved a lot of person from my kindergarten in this project to do an Erasmus project. Let me ask. Diyor ki Georgiana, benim okulumdan sadece ben varım diyor. Acaba bu Erasmus projesini çevirsek bu zor olur mu bu süreç diye sordu. Yoksa bir öğretmen yeterli olur mu onun için? Yok, bir öğretmen yeterli olmaz. Okulda şey kurması lazım hocam. Nasıl diyeyim size? 3-5 kişi bir şey kurması gerekiyor. Zor olur tek başına. Yeah, the PI says it's gonna be like a little bit difficult for one person to coordinate everything, and then yeah, it sounds difficult. Sorry to hear. Thank you. You're welcome. Derya hocam biz bunu yaparız. Bence. Bilemedim ama. Any other idea, or is there any person who would like to change the program and apply for the Erasmus to exchange teachers? Ülkeleriyle ilgili bahsetmek istedikleri başka bir şey var mıymış hocam? Soralım mı? Would you like to talk about educational system in your country? How does it work? Or do you see any like big differences between your country and my country? Bence çekiniyorlar konuşmaya. Sonra açılıyorlar. Sizin söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı başka programla ilgili? Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Yeterince söyledik sanırım. Arkadaşlar var mı? Türk arkadaşlar. Türkçe bilenler. Bildiğimiz bütün dilleri unuttuk Derya hocam. En güzel sorular soruldu hocam da şu Avrupa projesi çok güzel olurdu ya. Ama hiç ılımlı bakılmıyor herhalde. Ama anlamadılar bence ondan kaynaklı. Ya bir de eğitimlikte de hani yeni. Ama yani hazır böyle bir ekip varken isterdik yani açıkçası. Ya bir de biz bence gittiğimiz okulda hani orada 3-4 kişi olması gerekiyor kısmında ben de emin değilim. O tek kişi de olabiliyor gibi biliyorum ben de. Hayır tek kişi olmuyor. Ekip kurman gerekiyor okulda. Var. Evet birkaç kişi oluyor. Mesela bizim Türkiye'de müdürler direkt geliyorlar gibi bir şey oluyor. Yani Ama hocam müdür genellikle müdür ve idarecilerden bir ekip kuruluyor. Hani branştan tek olabiliyor gibi biliyorum. Onun için söylüyorum. Orada olmuyor mu? Olmuyor. Ekip lazım. Evet. Anladım. Ama tam olarak ben de anlamadılar. Ondan da olabilir. Bence de ya anlamadılar. Tuğba'cığım şimdiden kafa karıştırmayalım. Zaten eğitimini zor anlatıyoruz. Çok heyecanlandım. Hocam bence de bundan sonrası güzeldi Derya hocam. Ne?
Bundan sonrası güzeldi. Ben de tabii heyecanlandım böyle Avrupa projesi falan deyince. Dinliyorum. Biz yazalım arkadaşlar, yazmaya çalışalım. Sonra yabancı ortak bulma işini Derya'ya bırakırız. Derya hocam halleder o işi. Evet. Derya Aynen. hocam evet güzel buluyor. Başka illerden oluyor mu? Bensiz olmaz ama. Yani İtalyan arkadaşı çok sevdik. Bak o çok Barbara değil mi? Çok tatlı. Evet. Barbara neredeyse şöyle kalp yapıyor. I think Georgiana is also very good hard worker partner. So yani Georgiana'dayı seçebilirsiniz. Bence çok iyi çalışıyor. Evet o da çok iyi. Başka İngilizce bilen yok mu? Bir sorabilir misin Özge hocam? Bence çekiniyorlar ya. Bence de. Birileri anlamamış olsaydı o İtalya'dan ve Ermenistan'dan katılan arkadaşımız da anlamamıştı. Onlar anladığına göre diğerleri muhtemelen dille ilgili bir problem yaşıyorlar. İngilizce ile ilgili de sordum ama reaksiyon gelmiyor. Ya mesela çok gerçekten çalışkan arkadaşlar var. Maria Teresa var, Oana var bizim gruptan. Valbona var. Evet. Bayağı bir. Hello. Bu kadar. Ben diğer şeye de geçeceğim arkadaşlar. Eğer bittiyse müsaadenizi isteyeceğim ama çok teşekkür ediyoruz Özge hocam. Çok teşekkür ederim. Valbona, our teacher says you are a hard worker teacher. And if you would like to say something about your project or your country, we will be happy. We can't hear you. Özür dilerim. Bir soru sorayım. Ermənistandan dediniz qatılıblar. Ermenistan'dan mı? Var mıydı Ermenistan'dan? Bak ben hatırlayamadım. Dersə elə bir başa düşdüm elə bir şey. Ona göre sordum. Var mıydım oradan? Nereden? Ermənistan. Bir dakika bakacağım. Sanki ben görmüştüm başlarda ama devam ediyor mu bilmiyorum. Yani kusura bakmayın, eğer o var, onlardan kimse varsa ben burada iştirak eləmək düzgün değil. Yani burada iştirak eləməyim. Ermenistan değil, Albanya galiba. Yani. Ermenistan yok. Ermenistan yok. Yoktu. Valbona, would you like to say something? But I can't hear you. I think your microphone is not open. Can you please turn on your microphone? I don't still hear you. Tepeme kondu. Allah. So we have from Italy and Albania, Azerbaijan, Poland. So which country we have more? Romania. Romania. Albania. Polonya var galiba. Polonya. Poland and Slovakya var. Joanna, speak. Hello, nice to see you. Hi. Can you hear me? Yes. Okay. I'm very glad to hear you. It is very nice meeting, and thanks God that you speak English. Because it is sometimes difficult to understand you as well. Yeah. That just in Poland we have just like in your country, we've got just the primary schools, the nursery schools, primary, secondary school, and we just finish our education at 11 years old, and later we can choose the university. But the children, they come from 2 years and a half up to 6 years. That's the nursery school. The last year is the preschool. I think it's the same just like in your country. And I see that everyone is very hardworking
and all the teachers that are here today, I see, and I just follow all these works, and you are very hardworking, and nice to meet you. Nice to meet you too. How can I pronounce your name? Joanna? Joanna. Joanna. Yes. Joanna, you're from Poland, right? Yes. I think we have lots of exchange students program with Poland. So you are familiar to Erasmus program, right? Actually, I have never tried Erasmus. Because it is the first time we have e-twinning, but it is the Erasmus is connecting with older students. But we haven't changed. We didn't change. We didn't have any exchange between the students and teachers in the countries. So I don't know how it works actually. Our project investigator said you had chance to apply Erasmus with this project, and the government will pay your expense, and then you can just exchange yourself like a teacher exchange. So you can come to our country for 1 week to observe our classroom and of course country, and then they will come to your country for 1 week. Okay. The only thing you need to do, just apply to Erasmus with your current project and waiting for the confirmation. Would you like to consider it? But I think you should be working with teachers in the same school to coordinate. So do you think you are able to do that, or would you like to consider to do that? Well, it is that's the very good idea, but I think it is too much for us to manage. I'm not sure right now. It is a very nice idea, but I'm not feeling I'm not feeling that I will do it. Okay, because it is a little bit for me complicated, maybe. Well, I don't know. I have to read. I have to just follow the instructions, the rules. I don't know how to make it even. Okay, got you. So it's gonna be overwhelmed for you. I see. Joanna şöyle söyledi. Yani bu tekrar öğretmen değişimiyle ilgili, Erasmus'a başvurmayla ilgili hani böyle bir fikriniz olduğunu, bunu yapabileceğini, işte masrafların karşılanabileceğini söyledi. Ama onun için çok fazla olduğunu, şu an için hani o kadar şeyin altından kalkamayacağını söyledi. O yüzden de böyle bir opsiyonu düşünmediğini söyledi. Yani güzel bir opsiyon ama böyle bir şey düşünmüyorum dedi. Thank you so much, Joanna. Thank you. Maybe just we will be in touch, and we will just manage. I need time. I need time to look around, right? How it works. But it is very good solution. It is very good solution. But it means that the teachers can come and exchange, not the children, only teachers. Only teachers. Only teachers. Yes, just to come for a long weekend. Yes, and just to exchange. Thank you. You're welcome. Hi. Hi. Can you hear me now? Can you hear me now? Yes, I can hear you, Albona. I changed my microphone. I hear you for your project. It was my dream to exchange experience with other teachers around the world. Oh, perfect. But in my school, in my secondary school, I am the only class with preschool pupils. I have 25 pupils in my classroom. I do lesson in 2 groups, 8 to 10 first part, and 11 to 13 second parts. I have
I am one teacher in my class, and I stay in school 6 hours every day. The secondary school teach into groups. First group in school, teach in school, and second group online. And another week they change the role. I like it your suggestion for this exchange the experience. It was my dream every years ago, but I am the only teacher that I can participate in a twinning group Albania and with project with your teachers. I don't know. I would like very much to apply for this exchanging experience. I would like to come in your country, to see your country, but I don't know if I have to choose another teacher for my classroom. I don't understand this. For 1 week. For 1 week, I have to choose another teacher for my classroom. I should to talk with my primary. So if you find like a few teachers in your country, would you like to consider like exchange program? Yes. Okay. Arkadaşlar Valbona bu değişim programı için çok hevesli, zaten en büyük hayali olduğunu söyledi. Sadece kendi okulunda bir kişi olduğunu söyledi ve hani onun içinde biraz soru işaretleri varmış kafasında. Bilmiyorum o ülkeden başka katılan var mı? Eğer başka katılan varsa hani onlarla koordine olup yapabildi mi? Öyle bir imkanı var mı? Hocam bu öğretmenlerin gittiği eğitim semineri Hi, gibi Derya. olan da Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Öğretmenlerin seminer gibi gittiği programda okuldan bir grup olması gerekiyor. Okulcu olması gerekiyor. Mesela oraya gittiğinizde her biriniz farklı bir okula gidip oradan alsanız olmuyor mu? Mesela oradan 3 ya da 4 kişi olsa aynı ülkeden farklı okullar. Ya onların nasıl sistem bilmiyorum ama Türkiye'de böyle. Yani belki onların sisteminde bir farklılık vardır. Onu araştırmak gerekiyor. Yani tek öğretmenle yapabiliyorlar mı? Her ülkenin farklı olduğu için şeyleri, istekleri bilmiyorum. Ülke olmuyor anladığım kadarıyla. Yok, Türkiye için aynı okuldan mutlaka olması gerekiyor. Ama o zaman onlar içinde siz exchange yapamazsınız. Çünkü onlarda bir kişi olmuyorsunuz. Yani iki tarafında kabul ediyor olması gerekiyor bu programı, değil mi? Evet, onlar zaten açıklığı başvuruyoruz. Doğru. Anladım. I'm sorry, Valbona. Yes. My country, it's a rule. You have to be like a few teachers in the same school to exchange teachers. It's for your country, not Yeah. another country. Yeah, it could be different in your country, but because it's going to be exchange program, so it should be appropriate for my country. Okay. I'm sorry. It's okay. Başka sorusu olan ya da söylemek istediği olan var mı arkadaşlar? Is there anything else you would like to add or ask? Hi. Hi. My name is Ana Maria. I am from Croatia. You said Hrvatistan. Do you know? And I'm working in a kindergarten with the little one in nursery with my colleague Ivana. Say hello, Ivana. Hi, Ivana. We are working with the little one between 1 and 2 years old.
Our kindergarten were in Erasmus Plus with Kobios, and with Kobios we spent. I spent a few days in Turkey, in kindergarten in Sivas. Do you know where is Sivas? Sivas. And few days for my vacation in Istanbul. Oh, perfect. How was it? Yes. Did you like I think it was 2015 year. Before 6 years, I think I spent in Sivas. Did you like Our kindergarten have more project in Erasmus, like KA1 for learning teachers, and in KA2 with another country, with partners with in another country, and in KA2 we working with one with from Litva, from Italy, and from kindergarten in Turkey, but I don't remember in which town is the kindergarten, and because I didn't go for this project. I think is working in Erasmus project is very hard. We have to work in kindergarten with children. We have do more many documentation, prepare for learning, for working with children, and I think it is like volunteer work sometimes. This is we working in kindergarten 8 hours for days with children and from some other work. But Erasmus project, it means working more than 8 hours per day. But I think we can learn something new. We can meet some people, maybe somebody meet some friends and make friendship. I think it's very, very nice to work in Erasmus. Hard, but nice. Yeah. So would you like to consider to do it again with this group, another program? Our kindergarten is applied to another project. Oh. We waiting for answer or from our agency. Yes, and I think we will do. Okay. Anna Maria 2015'te zaten bu Erasmus programıyla Sivas'ta bir okula gelmiş. Birkaç gün orada, birkaç günde İstanbul'da zaman geçirmiş. Çok güzel olduğunu, biraz fazlaca iş yükü olduğundan bahsetti. Hem öğrencilerle zaman geçirmesi gerektiğini hem de bu işte evrak işlerinin epey yorucu olduğunu söyledi. Ama yorucu olduğu kadar da güzel bir deneyim olduğundan bahsetti. Tekrar gözden geçirir misiniz böyle bir programı diye sorduğumda da halihazırda zaten bir programa başvurduklarını söyledi ve onun için cevap bekliyorlarmış. Haliyle sanıyorum aynı anda iki programa başvurmaları zor gibi görünüyor. O yüzden o da onları söyledi. Any other question or any other response? Suggestions, recommendations? Başka sorusu olan, söylemek istediği olan? Azerbaycan'dan ister misiniz böyle bir program? İsminiz nasıl okunuyor? Ulviye. 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 Siz düşünür müsünüz? Tek misiniz orada? Bir öğretmen mi Azerbaycan'dan?
bir dənə də öyrətmən arkadaşım qoşulmuşdu. Yəqin nəsə internet problemi oldu. Arzu Heydərova bayaq qoşulmuşdu. Yəni 2 nəfərik biz. Siz ister misiniz böyle değişim, öğretmen değişim programına başvurmak? İstərik, təbii ki, istərik. Amma biraz zor gəlir ki, çətindir. Bəlkə də, nə bilim, ilk dəfədir biz belə qoşuluruq. Ona görə bizə biraz zor gəlir, çətin gəlir. Bence yapabilirsiniz. Güzel olur sizi burada ağırlamak. Amma maraqlıdır. İstəyərdim. Denemek, sizler demiş denemek lazımdır. Kesinlikle denemek lazım. Başka sorusu olan var mı? Derya öğretmenim, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Gayet güzel bir sohbet oldu bence. Paylaşımlı. Evet, kesinlikle. En azından fikri olmayanlar için de böyle bir şey imkanları olduklarını söylemiş olduk. En azından hani şimdi belki çok fazla iş yükü gibi görünse de hani sonuçta bilmiyorum insanların hani gerçekten çok faydalanabileceği bir program bence Erasmus. Herkesin gözden geçirmesi gereken bir program. Evet. Teşekkür edelim mi o zaman? Fazla zamanımızı almayalım sizin de. Before we end our conversation, would you like to say something else? Or would you like to add something else? Do you have any other questions before we end our presentation and meeting? I think you don't have. So we would like to thank you to be part of our meeting today. And it was very nice to meet you, with all of you. Sistemde mi problem var acaba? Yok, thank you. I want to congratulate everybody and to say that it was a pleasure to be this night with you. Wow, and I learned a lot of new things, and I have to learn more English so I can I can express myself. Really, like your English is very good. I can understand. It's very bad. No. But I understand very well what you say, but my speaking is not so good. I speak too fast while presentation, so I'm very sorry if I speak too fast. Ne diyor? Herkesi tebrik ediyormuş projelerinden dolayı. İngilizcemi biraz geliştirmem gerekiyor dedi. Ben de İngilizcem zaten iyi dedim. O da yok hani ben anlayabiliyorum ama çok konuşamıyorum dedi. Ben de sanıyorum biraz fazla hızlı konuştum sunum esnasında. Kusura bakmayın. Ona dua etsin. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Diğer Türkiye'den katılan öğretmenlerimiz için de geçerli. Hepsiyle tanıştığım için çok memnun oldum. Umuyorum tekrar başka toplantılarda görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize Thank you so sağlık. much. Teşekkür ederiz. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye. Goodbye.